Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım sizlerle birlikte dolar kurunu inceleyeceğiz. Dolar kurundaki sıkışma ve dolar kurundaki yukarı yönlü hareket sert bir şekilde gerçekleşebilir mi? Bunun teknik analizini sizlerle birlikte yapacağız. Ayrıca elinde Türk lirası olan ve Türk lirasıyla yatırım yapmak isteyen sevgili dostlarımız için de dolar almak isteyen sevgili dostlarımız için de yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bazı düzeltme seviyeleri var. O düzeltme seviyelerin beklenmesi gereken önemli kritik destek ve direnç noktaları bu video içerisinde gene karşımıza gelecek. Yayınımıza başlamadan önce Bartın'da hayatını kaybeden madenci arkadaşlarımız, abilerimiz için arkadaşlar hepsine Allah rahmet olsun dileklerimizi buradan iletiyoruz. Geride kalan ailelerinden de sabır dileklerimi buradan iletmek istiyorum. Oldukça üzücü bir olay. İnşallah ülkemizde artık böyle üzücü olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin de bir an önce alınması gerekliliğini buradan yetkili arkadaşlara da iletmek istiyorum. Evet sevgili dostlarım, dolar kuruyla hemen başlayalım. Dolar kurunda sıkışıklık devam ediyor. Dolar düşmez demeyelim sevgili dostlar. Dolar yükselmez de demeyelim. Çünkü dolarda 4 saatlik grafik üzerinde baktığımız zaman sıkışıklığın 18.80 ve 18.40 aralığında devam ettiğini görüyoruz. Sizler de burada baktığınız zaman çok net bir şekilde sizler için hazırlamış olduğum bu grafik üzerinde sıkışıklığın ne şekilde devam ettiğini görüyorsunuz. Bakın mum hareketleri 18.80 ve 18.40 aralığı içerisinde iğnelenme şeklinde bir aşağı bir yukarı yönlü devam ediyor. Bu tür sıkışık durumlarda bizler için teknik analiz yönteminden çok piyasadaki gelişen haberlere, son dakika haberlere, ekonomi haberleriyle ilgili durumlara yönelmemizde doğru olacaktır. Burada bir Merkez Bankası'nın dolar kurunu baskılama yönünde piyasaya müdahalede bulunduğu da bir gerçek. Kapalı çarşı piyasasında baktığımız zaman dolar kurunun 18 lira 70 kuruş civarlarından işlem görmesi. Fakat reel efektif kurlarda grafik üzerinde baktığımız zaman ise dolar kurunun 18.58 18.59 bantları arasında hareketinin kısıtlanmaya çalışıldığı bir ortam şeklinde dolar kurunu takip ediyoruz. Ayrıca cari açık baktığımız zaman arkadaşlar cari açıkta büyük bir maalesef ki bu açık devam ediyor. Bu da dolar kurunu ileride zorlayacak hareketleri başlatabilir. Kısa yönde baktığımız zaman gene dış borç ödemeleri var. Kısa vade dış borç ödemeleri, dolar bazlı dış borç ödemelerinin de 185 milyar dolara dayandığı unutulmamalı. Bu da gene piyasada dolara ihtiyacın artması gerektirecek bir durum niteliğinde takip edilebilir. Bizler için ekonomik yönden gene Fed'i takip edeceğiz. Fed faiz kararları Kasım ayında açıklanacak. Fed'in 0.75 bas puanlık bir faiz artışına gideceği yönündeki beklentiler şu an itibariyle ağır basıyor. O yüzden de dolar kurundaki bu yatay seyir Merkez Bankası tarafından dolar kurunu 18.58 civarında sabit tutma yönünde hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Aşağıda 18.40 bizler için önemli bir destek ve yukarıda ise 18 lira 80 kuruş önemli bir direnç seviyesi olarak şimdilik takip edilecek bir alan. Doların düşebilmesi için 18.40 altında kapanışlara ihtiyaç var. Doların tekrardan bir yukarı yönlü şok ataklara başlayabilmesi için de 18.80 üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Bu hafta itibariyle gene baktığımız zaman arkadaşlar bakın tam bu 4 saatlik grafik üzerinde izlediğimiz zaman bu grafiğin tekrardan sert bir hareketler yapabilmesi için dolarda 19.05 üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Neden 19.05 üzerinde kapanışlar görmemiz şart? Bakın şu yükselen trendin geçtiği çizgi bu hafta itibariyle artık 19 lira 05 kuruş civarı üzerinden hareketlerin geçtiği bir bölge. Yani iğnelenmeler bu 19.05 seviyesi üzerine doğru da dolar kurunda kendini atabilir veya buraya deyip tekrardan geri çekilme şeklinde 18.58 seviyelerine doğru gelebilir. Bu grafikte baktığımız zaman bizler bunu net bir şekilde buradan izleyebiliyoruz. Alt trendten geçen çizgimiz var. Bu alt trend çizgisini de sizlerle birlikte takip ediyoruz. Normalde alt trend altında bu hareketlerin gerçekleştiği de unutulmamalı. Buradan baktığımız zaman bu alt trendin tam şurada 18.40 civarında arkadaşlar bozulduğu ve burada bir yatay trend şeklini aldığını görüyoruz. O yüzden grafiğimizi burada çevirdiğimiz zaman
Yukarıda bizler için 18.80, aşağıda da 18.40 bantları arasındaki yatay seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. Düşüş yönlü hareketlere bakmak için de arkadaşlar bu düşüş yönlü hareket beklentisi içerisinde olanlara baktığımız zaman takip ettiğimiz bir Elliott çalışmamız var. Burada da 1, 2, 3 bizler için 4 ve 5. dalga üzerindeki hareket. Yani 18.40 bizler için o yüzden önemli. 18.40 altındaki hareketlerde aşağı yönlü hareketin ilk etapta 17 lira 87 kuruş civarına doğru bir düzeltme hareketi şekline dönüşme ihtimali de oldukça yüksek olacaktır. Şimdilik ilk etapta takip ettiğimiz 18.40 seviyesi önemli. Fakat bu 18.40 kırılmadıkça da dolar kurunda aşağı yönlü bir hareket başlayacaktır dememiz için de henüz erken. Yıl sonu bazlı daha uzun vadeli dolar kuruna baktığımız zaman yıl sonunun artık 2022 yılı sonuna doğru yaklaştığımızı da unutmamak lazım sevgili dostlarım. Bu seviyeler içerisinde yukarı yönlü kırılımın gerçekleşmesi durumunda şuradaki alan kadar bizler dolar kurunda yukarı yönlü bir hareketi devamını gelmesini bekleyebiliriz. Buradaki beklentimiz de bizler için dolar kurunda bir 25 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketin devamı niteliği taşıyabilir. Şayet ki 18.40 altına kapanışlar dolar kurunda yapmayı başaramazlarsa. Fed'in faiz artışları tarafına baktığımız zaman bir de Merkez Bankası, içerideki Merkez Bankası faiz artışlarına bakmak lazım. Merkez Bankası Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar neticesinde biliyorsunuz aşağı yönlü revize edilecek. Yani daha da biz de faiz indirimlerine devam edeceğiz. Biz de faiz indirimleri devam ettiği sürece de arkadaşlar dolar kurundaki kademeli bir şekilde yukarı yönlü hareketin devam etme olasılığı da oldukça yüksek. İlk etapta burada 19.05 seviyesi önem taşıyacaktır. Ve onun üzerinde de 19.50 kademeli bir şekilde şuradaki bant aralığına doğru dolar kurunda 18.80 kırılır ise de yukarı yönlü takip edilecek önemli iki direnç bölgesine doğru yukarı yönlü yükselişleri de sizlerle birlikte takip edebiliriz sevgili dostlarım. Her zaman olduğu gibi bizim burada verdiğimiz tavsiyeler hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değildir. Piyasadaki önemli haberler, ekonomi haberleri, ekonomi yorumları neticesinde grafik üzerinde sentezlediğimiz bazı formasyonlara dayalı tahminler ve öngörülerden oluşuyor. Ve hiçbir şekilde buradaki yatırımlar bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle kullanılmamalıdır sevgili dostlarım. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman indikatörümüzün oldukça yukarıda olduğu ve bir düzeltme gereği ihtiyacı duyduğu da unutulmamalı arkadaşlar. Daha uzun aylık bazda grafiğimize baktığımız zaman da burada stokastik indikatörünün hala yukarı yönlü seyrini devam ettirdiği ve bir miktar daha yukarı yönlü hareketin gelebileceği yorumunu da yapabiliriz. Ama kısada 4 saatlik barlara baktığımız zaman 4 saatlik bazlarda ise aşağı yönlü bu hareketin sıkışmanın bakın şu şekilde devam ettiği yani bir üçgen içerisinde baktığımız zaman buradan gelecek bir kırılım aşağı yönlü bir kırılımda dolar kurunu 18.40 civarlarına yukarı yönlü gelecek bir kırılımda ise 19 liralar civarına doğru getirecek bir sıkışmanın habercisi niteliğini bizlere taşıyor. Sizler de burada gayet net bir şekilde gördüğünüz gibi size de net bir şekilde açıkladığım gibi grafiklerde de anlamamız gereken şu an itibariyle bu. Bunun dışında herhangi bir şey söylemek için henüz erken. Buradaki 18.40 sıkışması devam. Yukarıda da 18.80 aralığındaki sıkışma devam. Yani alım yapacak olanlar özellikle şuradaki 18.40 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasını bekleyebilirler. Yukarılar 18.80'li civarlara doğru alım yapımlar, yeni alım yapmak riskli gibi gözüküyor sevgili dostlarım. Gene de son karar sizindir. Bizim kararımız burada tamamen kendimizi bağlar. Son kararı alım ve satımlarda verecek olan kişiler de sizler olacaksınız. İyi ölçülüp biçilmesi gereken bir hafta diye düşünmekteyim. Hareketleri izleyeceğiz. Cari açık ve kısa dönemli dış borç ödemelerindeki artış nedeniyle de arkadaşlar piyasaların dolara ihtiyacı olduğu
unutulmamalı. Geriye dönüşler yani düzeltme seviyeleri piyasa tarafından tekrardan ihtiyaç kaynaklı olarak alımla karşılaşacaktır diye de son düşüncemizi buradan iletelim. Evet, dolarda hareket sıkışmış durumda. Kırılımlara bağlı olaraktan yukarı yönlü hareketler veya aşağı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir sevgili dostlarım. O yüzden dolara bu hafta dikkat diyoruz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.